Denizin altı, dünyanın en büyük mezarlığıdır. Ve bazı mezarlar sadece insanları değil, imparatorlukların kibrini, yenilmez sanılan demir yığınlarını ve tarihin akışını da içinde saklar. ...1915'in Mart ayı. Londra ve Paris'te hava zafer sarhoşluğuyla doluydu. Karşılarında duran güç, modern dünyanın çok gerisinde kaldığı düşünülen, yorgun ve bitap düşmüş bir imparatorluktu. İngiliz Bahriye Nazırı Winston Churchill için İstanbul'a varmak sadece bir lojistik planlamadan ibaretti. 5 çayını boğazda içeriz cümlesi, bir temenni değil, sarsılmaz bir kibirdi. O dönem Kraliçe Elizabeth, döneminin nükleer silahı sayılıyordu. Tek bir mermisi 1 ton ağırlığındaydı. Bu devasa çelik kale, boğazın girişindeki tabyaları birer kum kalesi gibi yıkıp geçeceğine inanıyordu. Matematiksel olarak müttefikler haklıydı. Daha çok top, daha çok zırh, daha çok teknoloji. Ancak o gün müttefik kurmayların hesaplamadığı bir değişken vardı. Boğazın akıntısında, gecenin karanlığında sessizce bekleyen bir sır. Tarih kitaplarının stratejik deha dediği ama o an için sadece görünmez bir engel olan bir şey. Bu belgeselde sadece bir savaşı değil, dünyanın en büyük donanmasının neden diz çöktüğünü anlamaya çalışacağız. O mağrur devin Çanakkale'nin soğuk sularına nasıl gömüldüğünü ve tarihin en gizemli direnişini inceleyeceğiz. 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece, Çanakkale Boğazı zifiri bir karanlığa bürünmüş durumda. Müttefiklerin devasa projektörleri denizi bir bıçak gibi tarıyor. Evet, her 10 dakikada bir ışık huzmeleri suyun yüzeyinden geçip gidiyor. İşte bu ölümcül ışık oyunlarının arasında sadece 40 metre boyunda küçük bir gemi. Motorlarını susturmuş, adeta bir hayalet gibi Erenköy koyuna süzülüyor. Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey'in kalbi, geminin motorundan daha hızlı çarpıyor. Çünkü Nusret, sadece 26 tane demir yığını taşımıyor. O gece güvertesinde koskoca bir milletin kaderini taşıyor. En ufak bir ses, yanlış bir ışık hüzmesi veya bir İngiliz devriye gemisiyle karşılaşmak, her şeyin sonu demek. Peki bu 26 Mayın'ı bu kadar gizem dolu ve yenilmez kılan neydi? O güne kadar tüm mayın hatları, boğazın girişine dik yani enlemesine dökülmüştü. Ancak Türk kurmay zekası, düşman gemilerinin tabyaları bombalarken manevra yapmak için Erenköy koyuna girdiğini ve orada U-dönüşü yaptığını fark etti. Mayın Grup Komutanı Hafız Nazmi Bey, o gece imkansızı denedi. Mayınları kıyıya dik değil, düşman gemilerinin dönüş rotasına tam paralel olarak döktü. Bu, dünya savaş tarihinin en büyük kumarıydı. Eğer müttefikler rotalarını sadece birkaç yüz metre kaydırsalar, bu mayınlar hiçbir işe yaramayacaktı. Ama o gece, o karanlıkta, matematik ve cesaret el ele vermişti. Savaşın ardından İngilizler en çok bu soruyu sordu. Uçaklarımız oradaydı, her yeri taradık, nasıl görmedik? Cevap, doğanın ve askeri gizliliğin kusursuz uyumunda saklıydı. Mayınlar suyun tam altına, keşif uçaklarının güneş yansıması nedeniyle fark edemeyeceği bir derinliğe yerleştirilmişti. Ayrıca Nusret, mayınların sarsılmaması için özel bir mekanizma kullanmıştı. Mayınlar denizin altında sessiz, hareketsiz ve görünmez birer avcı gibi bekliyordu. Sisler içinde kaybolur Nusret, biter bir destan, son bulur zahmet. Yüzbaşı Hakkı Bey ufukta gözü, kalbinde huzur, bitse de sözü. Şafak sökerken, inerken perde, bir kahramanlık kalır bu yerde. Huzurla bakar son bir vedada. Şafak sökerken görev tamamlanmıştı.
26 Mayın karanlık suların kalbine bırakılmıştı. Ancak bu operasyonun ağır bir bedeli oldu. Yüzbaşı Hakkı Bey, o gecenin yarattığı muazzam stres ve kalp yorgunluğuna daha fazla dayanamayacaktı. Görev bittikten kısa bir süre sonra kalbi durdu. Zaferi göremedi. Ama bıraktığı o 26 Mayın, bir hafta sonra dünyanın en güçlü donanmasını tarihin en büyük şokuna uğratacaktı. Kahramanlık kalır bu yerde, huzurla bakar son bir vedada. Şimdi takvimler 18 Mart'ı gösteriyor. Güneş yükseliyor. Yenilmez armada Boğaz'ın girişinde görünüyor. Tuzaktan habersizler. 18 Mart sabahı saat 11:15. Çanakkale Boğazı tarihinin en gürültülü gününe hazırlanıyordu. Ateş! Amiral de Robeck, amiral gemisi Queen Elizabeth'ten evlendi. 506 devasa top aynı anda kükrediğinde, Boğaz'ın her iki yakası sarsılmaya başladı. Bu sadece bir bombardıman değildi. Bir demir fırtınasıydı. Müttefiklerin planı basitti. Uzun menzilli toplarla Türk tabyalarını susturacak, ardından mayın tarama gemileriyle yolu temizleyip akşam çayını İstanbul'da içeceklerdi. Ancak unuttukları bir şey vardı. Toprak altındaki o sarsılmaz irade. Saatler öğleden sonrayı gösterdiğinde Mecidiye tabyası cehennemi yaşamıştı. Alınan ağır darbe sonucu mermi taşıyan vinç parçalanmış, tabya savunmasız kalmıştı. Boğazın sularında dev gibi süzülen İngiliz okyan zırhlısı, tabyanın sustuğundan emindi. İşte o an, tarihin en ikonik görüntülerinden biri yaşandı. Seyit Onbaşı 215 kilogramlık mermiyi sırtına aldığında fizik ve biyolojik sınırlar anlamını yitirmişti. Evet, basamakları çıkarken kemiklerinin çatırtısı top seslerini bastırıyordu. 1, 2, 3. Üçüncü atışta, o koca mermi okyan zırhlısının hayati bir noktasını vurdu. Bu bir tesadüf mü? Yoksa anın yarattığı olağanüstü bir odaklanma mı? Tam o sırada müttefikler için asıl kabus başladı. Saat 13:54. Fransızların gururu Bouvet zırhlısı manevra yaparken Nusret'in o sessiz bekleyen mayınlarından birine çarptı. Sadece birkaç dakika içinde 600'den fazla mürettebatıyla Boğaz'ın karanlık sularına gömüldü. Bir zincirleme reaksiyon başlamıştı. Irresistible ve ardından Seyit Onbaşı'nın yaraladığı okyan. Yenilmez armadanın devleri, birbirlerinin batışını izliyordu. Dünyanın en gelişmiş teknolojisi, suyun altındaki paslı birer demir yığını ve tabyalardaki birkaç eski top karşısında çaresizdi. Amiral de Robeck için o gün, bir gezinti değil, tarihin en büyük askeri hüsranına dönüşmüştü. Churchill yıllar sonra anılarında o 26 Mayın için dünya tarihini değiştiren en küçük engel diyecekti. Bu ifade, müttefiklerin mağlubiyeti sadece bir şanssızlık olarak görme çabası mıydı, yoksa Türk stratejik dehasına geç kalınmış bir itiraf mı? Eğer o gün donanma İstanbul'a ulaşsaydı, Birinci Dünya Savaşı muhtemelen 1916'da bitecekti. Ancak Çanakkale'nin geçilememesi, müttefiklerin yardım bekleyen Rus çarlığına ulaşamaması demekti. Bu durum, Rusya'da 1917 Bolşevik ihtilalinin fitilini ateşledi ve imparatorluklar devrinin resmen kapanışını hazırladı. Ateş! Bu zafer, Türk halkının özgüvenini yeniden kazanmasını sağladı. 18 Mart'ın tozu dumanı arasında bir askeri deha parlamaya başlıyor. İleri vatan için! Vatan için! Yürüyün, zafer bizim olacak! İleri! Yarbay Mustafa Kemal, Çanakkale'de kazandığı bu prestijle ileride milli mücadelenin lideri olacak ve küllerinden yeni bir devlet kuracaktı. 18 Mart aslında modern Türkiye'nin doğum sancısıydı. Bugün bu topraklarda yürürken bastığınız her yer, aslında birer gizli hikaye saklar. Çanakkale sadece bir askeri başarı değil, imkansızın, inançla nasıl yer değiştirdiğinin kanıtıdır. 215 kiloluk top mermisini sırtlayan Seyit Onbaşı'dan, o gece öleceğini bilerek denize mayın bırakan Nusret'in mürettebatına kadar. Onlar,
geri dönmeyi hiç düşünmediler. Çanakkale'yi anlamak, sadece geçmişi bilmek değil, geleceğin hangi fedakarlık üzerine kurulduğunu hissetmektir. Unutmayın, tarih sadece tozlu raflarda değil, bugün aldığımız her özgür nefesin içinde gizlidir. Tarihin derinliklerinde saklı kalmış yeni gizemleri keşfetmek için takipte kalın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Tarihle kalın.